Şöyle bir düşünün. Milyonlarca insan için bir kediyi sevmek demek, aynı zamanda kaşınan gözler, akan bir burun ve bitmek bilmeyen hapşırıklar demek. Peki ya size kedi alerjisini tarihe gömebilecek bir çözümün kapıda olduğunu söylesem? Bilim tam olarak bunu başarmak üzere olabilir. Evet, bu soru eminim birçoğunuz için tanıdık. Ama durun, aklınıza hemen o klasik alerji ilaçları, spreyler gelmesin. Hayır, bu defa bahsedeceğimiz şey çok daha farklı. Sorunu kökünden, yani ta genetik seviyede çözmeyi vaat eden radikal bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Çünkü bu potansiyel çözüm sadece bilimsel bir devrim değil, aynı zamanda bizi gerçekten zorlayan ciddi etik sorularla da baş başa bırakıyor. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İlk olarak şu temel soruyu soralım. Bütün bu kaşıntının, hapşırığın arkasındaki asıl suçlu kim ya da ne? Gelin şu zanlıyla bir tanışalım. Yıllardır hepimiz suçu kedilerin o güzelim tüylerine atarız, değil mi? Ama asıl suçlu tüyler değil. Problem FeLD1 adını verdikleri bir protein. Gözle bile göremediğimiz bu mikroskobik şey, bağışıklık sistemimizin adeta kırmızı alarm vermesine neden olan ana tetikleyici. Peki bu protein nasıl oluyor da evimizin her köşesine yayılıyor? Aslında süreç çok basit. Her şey kedinin bezlerinde bu proteini üretmesiyle başlıyor. Sonra o kendini temizlerken, yani yalanırken bu proteini tüylerine bulaştırıyor. Ve son adımda da o dökülen minik deri parçacıklarıyla birlikte bizim soluduğumuz havaya karışıyor. İşte bu kadar. Tamam, bu proteinin bize ne yaptığını anladık. Ama şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Madem bize bu kadar sorun yaratıyor, kedinin kendisi için ne işe yarıyor olabilir ki? İşte bu soru bilim insanlarının da kafasını epeyce kurcalıyor. Yani düşünsenize, bir canlıyı bu kadar rahatsız eden bir molekül diğer bir canlının biyolojisinde neden var olsun ki? Bir amacı olmalı, değil mi? Bu konuda bilim dünyasında iki temel görüş var. Bir taraf diyor ki, bu protein, kediler arasında bir çeşit kimyasal iletişimde, yani feromonların taşınmasında rol oynuyor olabilir. Mantıklı bir teori. Ama diğer tarafta çok daha güçlü kanıtlar var. Genetik analizlere bakıldığında bu proteinin evrim süreci boyunca sürekli değiştiği görülüyor. Yani doğa onu pek de koruma altına almamış. Bu da bize onun hayatta kalmak için o kadar da kritik bir rolü olmayabileceğini fısıldıyor. Şöyle anlatayım. Kalp kaslarımız gibi hayati organlarımızı oluşturan proteinlerin genetik kodu milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmez. Çünkü en ufak bir hata bile felaketle sonuçlanabilir. Ama FeLD1 proteinini üreten genlere baktığımızda tam bir cümbüş var, sürekli değişiyorlar, farklılaşıyorlar. İşte bu durum bilim insanlarının aklına şu fikri getirdi. Yahu belki de bu protein kedinin yaşaması için o kadar da elzem değildir. İşte bu belki de gereksizdir teorisi bilim insanlarını heyecan verici bir deneye itti. Acaba bu proteini tamamen ortadan kaldırmak mümkün müydü? Ve tam bu noktada sahneye son yılların en popüler teknolojisi çıkıyor. CRISPR teknolojisini şöyle düşünebilirsiniz. Biyolojik bir metin editörü veya hassas bir genetik makas. Bilim insanları bu makası kullanarak kedinin DNA'sında FeLD1 proteininin üretilmesini sağlayan o genetik tarifi bulup tık diye kesip çıkarmayı hedeflediler. Peki sonuçlar ne oldu? Tek kelimeyle inanılmaz. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada normal bir kedideki FeL1 seviyesi %100 kabul edilirken geni düzenlenmiş kedilerde bu oran %5'in bile altına düştü. Yani üretim neredeyse tamamen durduruldu. Ama asıl bomba bu değil. En önemli soru şuydu. Peki kedilerin sağlığı ne durumdaydı? İşte raporlar bu kedilerin gayet sağlıklı, aktif ve normal hayatlarına devam ettiğini gösterdi. Bu da FeL1'in kedinin sağlığı için hayati olmadığı teorisini çok güçlü bir şekilde kanıtlamış oldu. Harika değil mi? Bilimsel olarak muazzam bir başarı. Sorun çözüldü, dağılabiliriz. Ama hikaye burada bitmiyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani işin etik boyutuna bakma zamanı. Yani her şey tamam mı? Artık hapşırmadan, kaşınmadan kedi sevebilecek miyiz? Keşke cevap basit bir evet olsaydı. Unutmayın, bir teknolojiye sahip olmamız, onu sorgusuz sualsiz kullanmamız gerektiği anlamına gelir mi? İşte tam bu noktada Profesör Doktor İnsu Yılmaz gibi uzmanlar bir dakika durun diyor. Bu bilimsel başarının heyecanına kapılmadan önce düşünmemiz gereken cevaplaması çok zor sorular var.
Bir düşünün, bu genetik müdahalenin 10-15 yıl sonra o kedilerde ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz. Sırf biz daha rahat edelim diye bir canlının doğasını temelden değiştirme hakkımız var mı? Ve belki de en sinsi tehlike, ya vücudumuz ana alerjen olan FeLD1'i bulamayınca kendine yeni bir düşman seçerse, yani diğer 7 küçük alerjenden birine tepki vermeye başlarsa, kısacası yağmurdan kaçarken doluya tutulur muyuz? Bakın, bu artık bir gelecek senaryosu değil, bu bir gerçek. Hapşırmadan seveceğimiz kediler yaratma gücü artık elimizde. Asıl soru şu, bu gücü nasıl kullanacağız? İnsanlığın konforuyla bir hayvan türünün doğal bütünlüğü arasındaki o ince çizgiyi nerede çekeceğiz? Karar artık bizim.